Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere NX2606'ya yeni eklenen zigzag metodunu göstereceğim. Facemill zigzag. Bu metotta diğer zigzag metodundan farklı olarak bittiği noktadan tekrar pasoya girme özelliği var. Programa geçecek olursak Facemill zigzag komutuna girdikten sonra bu kısımdan takımımızı oluşturalım. Örneğin 26 ve 08 bir takımımız var elimizde. Çapımız 26. Uç radyüsümüz 0.8. Takım 2'de, H 2'de. Okeyledim arkadaşlar. Eğer stok bırakacaksanız tabanda burayı aktif edip stoğumuzu buraya yazabiliriz. Specificat araya bölümünden işleyeceğimiz tabanı seçiyoruz. Tek paso ise bu şekilde 0 kalacak. Eğer burada bir 5 mm, 3 mm, işte kaç milimetre ise pasomuz var ise onu buraya yazıyoruz. O kadar yukarıdan başlayıp taban kaba şeklinde işlemimizi buradan hallediyoruz. Sıfırına gitsin. Onun haricinde metodumuz zigzag. Zig metodu da var. İşte ilk girişi 125 takımın girsin. İşte çıkışta %10 yeterli. Otomatik uzun tarafı vektör olarak belirlesin diyorum. Veya vektör seçebilirim. Tabaş kaldırma vektörünü. Şu an onaylamadı. Açıdan dolayı herhalde. X eksenini seçebilirsiniz. Vektörde şöyle yapabiliriz. İşte atıyorum 45 derece yaptım. Bakalım burada yapacak mı? Takımımızı seçtik. Yüzeyimizi seçtik. Yana kaymamız, takımın her pasoda yana kayması %60. Bu kısım paso miktarı örneğin onda 5 onda 5 ilerlesin. Şu an zaten tek tur atacağı için bunun çok bir önemi yok ama tıkına bir değer yazsaydık buranın önemi vardı. Geometri kısmından Space Part bölümünden takımımızı, parçamızı seçtik. Vektör eksen hatası veriyor. Parça üzerinde eksen seçmemizi istiyor. Şuradan eksenimizi seçtik. Görmüş olduğunuz gibi 45 derece açıyla takımı oluşturdu. Geometriden tekrardan kontrollerimizi yapıyorum. Parçada stoğumuz yok. İşte efendim söyleyeyim. Regression collision'lar açık. Burası çarpmaları engellemek için buranın aktif olması gerekiyor. Fit Speed bölümünden 2200 devirimizi yazıp ilerlememizi de 3300 olarak onayladım. Yan tarafındaki hesaplatma düğmesine basıyorum. Strateji bölümünden metot kısımlarımız geldi. Şimdi bu normal klasik yöntemimiz. İsterseniz bunu bir görelim. Giriş lineer, işte açık alan olduğu için lineer görecek. Kapalı alan olsaydı helical olarak görecekti. Çıkışımızda ne giriyorsan öyle çık, nasıl giriyorsan öyle çık anlamını sataşan SMS engage komutu. Okeyledim. Ve görmüş olduğunuz gibi 45 derece açıyla parçamızın takım yolu oluştu. Şimdi bu strateji bölümünden alternate metodunu görmek için bu thicken bölümüne bir değer yazıyorum. Örneğin 4 mm. Strateji bölümünden de alternate bölümünü seçtim ve hesaplatıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi pasolar turuncu, yani girişler turuncu, çıkışlar pembe. Görmüş olduğunuz gibi burada da aynı şekil ilerliyor. İzleme olarak bakacaksak bakım yolumuzu izlemek için Toolpath'e girdim. Verify. Bu kısımdan birazcık hızlandıralım. Diyorum şunu buradan girdi pasoya. Şimdi tekrar buradan girdi pasoya. Devam ediyor. Şimdi buradan girdi pasoya. Bu özellik yeni geldi arkadaşlar. Verimlilik konusunda denemek lazım. Bir de parça üzerinde görmek lazım. Ama ihtiyacımız olan bazen kısa işlerde işte 3-5 milimetrelik alacağımız zamanlarda bu bizim için
zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak bir operasyon olabilir. Bir sonraki yeni eklenen komutumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.